Merhabalar. Bir restoranın kurulumu ve işletmesiyle ilgili bilgi almak için Antalya'da bulunan Ürküz Cafe Bistro'ya geldik. İşletme sahibi Zafer Bey ile birlikteyiz. Merhaba Zafer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Zafer Şahin ben, 35 yaşındayım. Yaklaşık olarak 10 yıldır kafe ve restoran sektöründe iş yapmaktayım. Yaklaşık olarak 4 yıldır Ürküz Cafe Bistro'dayım, buradayım. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. İlk sorumuzu şöyle yöneltiyorum o zaman. Restoran açmaya nasıl karar verdiniz Zafer Bey? Evet, ben sosyal hayatımda gezmeyi, dışarıda tüketim yapmayı seven birisiyim. Gidip tüketim yaptığım kafelerde yaşadığım sıkıntıları, verilen hizmeti gördüğüm zaman daha iyisini yapabileceğimi düşündüğüm için ve bunu başarabileceğimi düşündüğüm için böyle bir girişimim oldu. Peki Zafer Bey, restoran açmadan önce ne tür işlemleriniz oldu? Ben 21 yaşında polis memuru olarak başladım aslında iş hayatıma. Daha sonra birkaç yıl çalıştıktan sonra daha farklı işler yapabileceğimi de düşündüm. Sonrasında araba alıp satmakla başladım. Sonra bir otogaleri açtım. Daha sonra kısa bir süre inşaat sektöründe sebze meyve ihracatı yaptım dış ülkelere. Yaklaşık olarak 25 tane ülkeye ihracat yaptım sebze meyve ile ilgili. Sonrasında kafe restoran işinin benim için daha eğlenceli ve daha mutlu edeceğini düşündüğüm için böyle bir girişimim oldu. Peki Zafer Bey, restoran işletmesi daha iyi olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Şunu merak ediyoruz. Restoran açarken ürün seçimine göre yapıyorsunuz. Öncelikle tabii ki hangi ilde bulunduğunuz çok önemli. Biz Antalya'da yaşıyoruz. Antalya turizm odaklı bir şehir. Hem yerli hem yabancı turist olarak çok fazla insan var burada. Öncelikle ne iş yapmak istediğiniz önemli. Ve bu işi hangi bölgede nasıl en iyi verimi alacak şekilde olduğuna karar veriyoruz öncelikle. Tabii ki Antalya'da bazı bölgeler var ki diğer bölgelerden daha kalabalık ve insanların daha fazla tüketim yaptığı, daha fazla para harcadığı, eğlenceye ve sosyal hayata daha fazla zaman harcayan insanların yaşadığı bölgeler var. Buradan geçen araba sayısına, geçen insan sayısına ne kadar geçen insanlardan ne kadarının tüketim yaptığına ve bunların ortalama ne kadar para harcadıklarına falan bakıyoruz. Bunların fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Eğer arzuladığımız ve inandığımız rakamlar oluşursa işletmeyi açmaya karar veriyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki açılacak olan restoranın bütçesi ne kadar ve süreç nasıl işliyor? Tabii ki bütçe yapacağınız işe göre değişir. Şu anki mevcutta bulunan kafe için konuşacak olursak günümüz şartlarında bu sizin kullanacağınız malzemelerin kalitesi ve lüks olmasıyla alakalı olarak şu an 5 milyonla 10 milyon arası yapacağınız projeye göre bahsettiğim gibi kalitesine ve lüksüne göre, çünkü aynı cihazlardan çok fazla marka var. Aslında hepsi işinize yarar ama ben şu kalitede olmasını istiyorum dediğiniz zaman tabii ki onun bütçesi fazla ama minimum bu çaptaki bir kafe için minimum 5 milyon para ayırmanız gerekiyor. Peki menüye koyacağınız öğeleri nasıl karar veriyorsunuz? Menüdeki ürünler de yine öncelikle açacağımız konumda insanların yaşayış ve tüketim şekillerine göre ayarlıyoruz. Bölgede bulunan insanlar daha çok Avrupa'yı yemekler seviyorlarsa menüde o yemekler daha fazla. Daha çok baharatlı ve soslu yemekleri sevenler için Asya mutfağından tercih ediyoruz. Veya bulunduğumuz ortam herkese hitap edebilecek bir ortamsa
bütün bölgelerin yemeklerinden birer, ikişer tane, üçer tane mümkün olduğunca hepsinden koymaya çalışıyoruz. Herkese hitap edebilmek için. Peki restoranda bulunan pişirme ve hazırlık ekipmanlarının konumunu ve seçimini neye göre yapıyorsunuz? Hazırlık aşamasında mimari proje çizilirken tabii ki bunda benim daha önce de kafe sektöründe, restoran sektöründe bulunmamla beraber mevcut kafelerden ve restoranlardan da fikirler alınarak böyle bir hazırlık yapıyoruz. Bunlar nedir mesela? İşleyiş sırasında, yani bir yemeğin hazırlanış sırasında mutfakta bulunan personel nasıl rahat edebilecekse, nasıl rahat çalışabilecekse o şekilde dizayn ediliyor. Yani kullanabileceği, aynı ürünle ilgili, aynı yemekle ilgili kullanabileceği cihazların hepsi yan yana olur. Bu şekilde işleyiş daha kolay ve hızlı olur. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalmaz. İşleyişi yavaşlatmaz ve ürünün bir şekilde, hızlı bir şekilde çıkmasını sağlarız. Bunun için tabii ki mimari projelerle ve tecrübelerle neyin en hızlı şekilde kullanıldığıyla alakalı olarak tasarım yapıyoruz. Peki şu an kaç personeliniz var? Şu an kış sezonunda olmamız sebebiyle personel sayımız az. Şu an yaklaşık olarak 35 kişi çalışmaktadır. Peki bunlardan kaç tanesi yönetici pozisyonunda? İşletme müdürümüz var. İşletme müdürümüzün yardımcısı var. Aynı zamanda mutfaktan sorumlu bir şefimiz var. Aynı şekilde bardan sorumlu bir şefimiz var. Bu arkadaşlarımız yönetici sıfatıyla çalışmaktadır. Peki personel ve yönetici seçimini neye göre yapıyorsunuz? Personel günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi. Pardon. En büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü kalifiye personel bulmak çok zor. Bir şekilde işe aldığınız personeli de geliştirmek ve ileriye taşımak için uğraş veriyoruz. Bir şekilde çabalıyoruz onun için. Sonrasında genelde bizim kafe, restoran sektöründe çalışanlar genelde 20 yaş grubu. Okulu sebebiyle, askerlik sebebiyle veya herhangi bir sebepten dolayı çok fazla iş değiştiriyorlar. Ama tabii ki personel alırken öncelikle dış görünüşü, diksiyonu bizim için en önemli unsur. Tabii bununla şöyle düşünmek lazım. Açmış olduğunuz işletmenin lüks olmasıyla salaş bir yer olması arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Çok lüks bir yere salaş kıyafetli veya düzensiz giyinen veya saç sakal kişisel bakımına özen göstermeyen insanları çalıştırmak doğru olmadığı gibi salaş bir yerde çok daha temiz, düzgün veya işte bakımlı birinin çalışması da o kadar abes görünüyor aslında. Öncelikle diksiyon, müşteriye hitap gücü, hitabeti ve tabii ki kişisel bakımı bizim için önemli. Teşekkür ederiz. Peki marka seçiminizi neye göre yapıyorsunuz? Marka seçimi, Öküz'den konuşacak olursak, Öküz benim için ilk ben bu markayı açmak istediğim zaman, kurmak istediğim zaman insanların nasıl dikkatini çekerim, nasıl bir algı oluştururum ve bununla nasıl akılda kalıcı olurum diye düşündüğümde böyle bir marka o zaman bulduk ve başladık. Tabii ki akılda kalıcı olması bizim için önemli bir etken. Çünkü müşteri hatırladığı noktalara, akılda kalıcı olan noktalara gitmeyi tercih ediyorlar. O yüzden en azından şu marka için söyleyecek olursam akılda kalıcı olması, komik olması, eğlenceli olması sebebiyle Restorandaki oturum, masa, sandalye düzeninizi ve seçiminizi neye göre yapıyorsunuz? öncelikle tabii ki sahip olduğumuz bir alan var. Bu alanın içerisine işletme olarak kendi yararımıza nasıl en etkili şekilde kullanırız, ne kadar fazla insan oturtabiliriz,
Ama aynı zamanda bu insanlar otururken nasıl birbirlerini rahatsız etmezler? Hem gürültü açısından hem insanlar özel şeyler konuşmak isteyebiliyorlar. O yüzden mümkün olduğunca insanların birbirini rahatsız etmeyeceği şekilde, ama tabii ki ticari olarak da kendimizi düşünerek ne kadar fazla insan oturtabiliriz, ne kadar yararlı bulunabiliriz alanı açısından bakarak oluşturuyoruz. Peki restoran kurmanın zor yönleri neler? Restoran kurmanın en zor yanı personel. Yani sonuçta restoran dediğiniz yer inşaat işleriyle oluşabilen 1-2 aylık sürede, maksimum 3 aylık sürede oluşabilecek bir yer. Bir şekilde, hızlı bir şekilde bitebilir. Asıl önemli olan aslında projenizi gerçekten yansıtabiliyor musunuz? Yansıttığınızı varsayalım. Bu sefer bunu faaliyete geçirirken ne kadar etkili geçireceğiniz, bunu müşterilerinize ve personelinize, aslında bulduğunuz personelle aslında bunu sağlıyorsunuz. O yüzden benim için bu sektörde en zor kısmı personel. Kalifiye personel bulmak ülkemizde şu günlerde çok zor, çünkü hiç kimse alt kademe işlerde çalışmak istemiyor. Maaşı yüksek bile olsa herkes bir yerlerde müdür olmak istiyor, bir yerde sorumlu olmak istiyor. O yüzden bu sektörde çalışacak insan bulmakta zorlanıyoruz. Peki beklediğiniz kazancı elde edemediğiniz zaman nasıl bir yol izliyorsunuz? Tabii ki kimse para kaybetmek için iş yeri açmaz. Herkes kazanmak odaklı, herkes başarabileceğini düşünerek açar bu tarz işletmeleri. Evet, oldu ki bir proje tasarladınız, bunu faaliyete geçirdiniz ama işler istediğiniz gibi olmadı. Tabii ki bulunduğunuz konum çok önemli. O konumda ihtiyaç olan başka bir ürünü satabilirsiniz. Tamamen branş değiştirip, mesela kafe sektöründen çıkıp bir balık restoranına dönebilirsiniz veya bir steakhouse'a dönebilirsiniz veya başka bir bar, pavyon, herhangi bir şey yani. O anki bulunduğunuz konumda herhangi bir ihtiyaç varsa öncelikle tabii ki kimse işini kaybetmek istemez. Küçük dekorasyonlarla, küçük tadilatlarla çevirmeye çalışılır önce. Diyelim ki başarısız bir sonuç elde edildi tekrar. Tabii ki bir atasözü var. Zararın neresinden dönersen kârdır diye. Günümüzde de en çok karşılaştığımız şey bu. Devir etme yolu, iş değiştirme yolu ikinci bir seçenek orada. En kötü seçenek, üçüncü seçenek, devir de edemediğinizi düşünürseniz işinizi tabii ki bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu işin tabii ki istenmeyen ve en kötü kısmı, ama hayatta her şey olabiliyor. Bu işe girerken zaten her zaman iyisini düşünerek girmiyoruz. Kötü sonuçların olabileceğini de düşünerek, bilerek giriyoruz zaten. Ticarette risk her zaman var. Hiç kimse sizin işinizin iyi olacağının garantisini veremez zaten. O yüzden olumsuz sonuçlarla da bu saydığım yöntemlerden bir tanesiyle ya tekrar iş toparlanır bir şekilde eski gücünüze veya olmayan gücünüze ama şu anki iyi gücünüze kavuşabilirsiniz. Veya dediğim gibi değişik bir proje olmadı, devir olmadı, en son ihtimal kötü olan mecburen kapatıp bırakacaksınız, zaten başka bir şansınız kalmıyor. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız bugün. Sorularınızı cevapladınız. Çok sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sağ olun. Tuvalet oldu.